Merhabalar sevgili hanımlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ekranda da gördüğünüz gibi 2 adet koton ipim var elimde. Taş rengi ya da bej rengi dediğimiz bir ip. Koton ipim Madame Coton'un 100 gramı 280 metrelik ip. Üzerinde kağıdı olmadığı için renk numarasını veremiyorum. Yalnız siz benimle aynı marka, aynı renk çalışmak zorunda değilsiniz. Ben elimde olan iplerimi değerlendiriyorum. Sizler de elinizde olan ipleri değerlendirin. Şişimde 3 numara. Şöyle ipimi kenara alıyorum. Elimde 2 adet ipim var. Video sonunda ne kadar ip gitti sizlere bilgi vereceğim. Yeleğim için şişime 83 ilmek ilmeğimi attım. Bir ön yaka 15 ilmek, bakın 3, 6, 9, 12, 15. Reglan artırım ilmeğim 4 ilmek. Kol ilmeğim 7 ilmek. Reglan artırım ilmeğim 4 ilmek. Yeleğimin arka sırt bölümü 23 ilmek. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 23. 4 ilmek. Reglan artırım ilmeğim 7 ilmek. Yeleğimin kol bölümü için ayırmış olduğum ilmeğim 4 ilmek reglan artırım ilmeğim ve diğer yaka 3, 6, 9, 12, 15 ilmek. Burası örgümün ön yüzü. Örgümün ön yüzünden de 4 diş haroşa dişi oluşturdum. Ve şimdi örgümün arka yüzündeyim. Örgümün arka yüzünden de haroşa çalışacağım. Nereye kadar? Şu mor ayraca kadar. Burada yaka düşürme çalışıyoruz. Kısa satır tekniği dediğimiz yaka düşürme tekniğini çalışıyoruz. İpimi öne alıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Haroşa ilmeklerimle devam ediyorum. Beni takip eden sevgili hanımlar biliyordur. Ben haroşamı ters ilmeklerle örüyorum. Şöyle kenarı tırtıklı bir yaka çalışıyoruz. Ben renkli ayraçlarla ayırdım ki reglan modelimizde tekrar ilmek saymak istemediğim için. Sizlerin elinde renkli ayraçlar yoksa beni sıkı takip ederseniz hem elime hem de söylemlerime ilmeklerinizi ayarlarsınız. Mor ayraca kadar örgümü ilerletip geliyorum. Mor ayraca kadar geldim. Ayracımı bu şişime aldım. Bakın burada 15 ilmeğim var değil mi? 1, 2 ilmek aldım. Bu 15 ilmeğin 7 ilmeği ön pat ilmeğime ait. Diğer 3, 6, 8 ilmeği de yeleğin şu yaka kısmına ait. 2 ilmeğimi aldım. Örgümü döndürdüm. Örgümün ön yüzündeyim. İpimi arkaya aldım. Dönmüş olduğum ilmeğimi şöyle aldım, bir sıkılaştırdım. Bakın burada bir ip uzantısı olsun istemiyorum. Hemen yanındaki ilmeğimi de biraz şöyle sıkı ördüm. Ayracımı aldım. Şu ilmeklerimin yönünü değiştirdim. Şişime taktım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bir doladım. Aynı ilmeğin içerisinden bir ilmek daha aldım. Yıldız roba tekniği çalışıyoruz. Bu renge de bu roba tekniğinin yakışacağını ümit ediyorum. Bakın, roba artırımımızı bu şekilde yapıyoruz. Bu roba modelinde. Karşıdaki 2 ilmeğimin yönünü değiştirmedim. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bir doladım. Doladığım ilmeğim artırdığım ilmeğim. Aynı ilmeğin içerisinden bir ilmek daha aldım. Ayracımı kenara aldım. 7 ilmek kol ilmeğimi düz örüyorum. Yıldız roba tekniğinde modelin içinde artırıyoruz robamızı.
Ayracımı kenara aldım. Şöyle 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. Şişimi 2 ilmeğin arkadan taktım. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Bir doladım. Bakın artırdım. Aynı ilmeğin içerisinden bir düz ilmek daha alıyorum. Hemen karşısındaki 2 ilmeğimin içerisinden bir düz ilmek aldım. Bir doladım, artırdım. Aynı ilmekten bir düz ilmek daha aldım. 2 ilmekten 3 düz ilmek elde ettim. Ayracımı kenara aldım. Yeleğimin arka sırt bölümünü düz ilmeklerle örüyorum. Yeleğimin arka sırt bölümünü ördüm. Diğer reglan artırım ilmeğime geldim. Ayracımı kenara aldım. 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. Bu 2 ilmeğin içerisinden şu şekilde bir düz ilmek aldım. Bir doladım, artırdım. Aynı ilmeğin içerisinden bir düz ilmek daha aldım. Karşısındaki 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım düz olarak. Bir doladım, bakın. Artırdım. Aynı ilmeğin içerisinden bir ilmek daha aldım. 2 ilmekten 3 ilmek aldım. 7 ilmek kol için ayırmış olduğum ilmeğimi düz ördüm. Ve reglan artırım ilmeğime geldim. Ayracımı kenara aldım. 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. İlmek yönü ters geldiği için 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Bir doladım. Aynı ilmeğin içerisinden bir ilmek daha aldım. 2 ilmekten 3 ilmek aldım. Karşısındaki 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım düz. Bir doladım. Aynı ilmeğin içerisinden bir ilmek daha aldım. 2 ilmekten 3 ilmek elde ettim. Ayracımı kenara aldım. Burada 15 ilmeğim var. 2 ilmek aldım. 13 ilmeğim kaldı. Kısa satırı çalışıyoruz. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi bir sıkılaştırdım. Hemen yanındaki ilmeğimi de biraz sıkı ördüm. Burada ip uzantısı olsun istemiyorum. 2 ilmekten 3 ilmek çıkarmıştık. Bu ilmeklerimiz de ters. Sıra başından sıra sonuna kadar bütün ilmeklerim ters. Yani şu kısa satır ilmeklerine kadar. Sıra sonuna kadar dediğim şu kısa satır ilmeklerim sevgili hanımlar. Kısa satır ilmeklerime kadar örgümü ilerletip geliyorum. Kısa satır ilmeklerime geldim örgümün arka yüzünden. Burada 13 ilmeğim vardı. 2 ilmeğimi aldım. Ters olarak 11 ilmeğim kaldı. Örgümün ön yüzünü döndürdüm. İpimi arkaya aldım. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi bakın şöyle bir sıkılaştırdım. Düz ilmeklerimle devam ettim. Reglan artırım ilmeğime kadar. Şöyle bakalım. Burada 2 ilmekten 3 ilmek almıştım ya. Şu bir ilmeğini ördüm. Bu artırdığım ilmeğim. 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bir doladım. Aynı ilmeğin içerisinden bir ilmek daha aldım. 2 ilmekten 3 ilmek elde ettim. Karşıdaki 2 ilmeğimin içerisinden bir ilmek, bir doladım. Aynı ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Kol ilmeklerim 7 ilmekten 9 ilmeğe çıktı. Bakın 2, 4, 6, 8, 9. Bu 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. Reglen artırım ilmeği. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bir doladım. Aynı 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek daha aldım. 2 ilmekten 3 ilmek aldım. Bir ilmek artırdım. Karşıdaki 2 ilmeğimin içerisinden bir ilmek, bir doladım.
Aynı 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Yeleğin arka sırt bölümünü düz ilmeklerle örmeye devam ediyorum. Diğer reglan artırım ilmeğime kadar düz ilmeklerle örüyorum. Reglen artırım ilmeğime geldim. 2 ilmekten 3 ilmek almıştık. Şu bir ilmeği ördüm. Burada kaldı 2 ilmeğim. 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım düz olarak, bir doladım. Aynı ilmeğin içerisinden bir ilmek daha aldım. Karşıdaki 2 ilmeğimin içerisinden bir ilmek alıyorum. Bir doluyorum. Aynı ilmeğin içerisinden bir ilmek daha aldım. Bu bir ilmeğim kol ilmeğine ait oldu. Reglen artırım ilmeğim artıyor ya arkadaşlar. Bu kolda da 7 ilmeğimiz 9 ilmeğe çıktı. Yeleğin arka sırt bölümü de 23 ilmekti. 25 ilmek oldu. Burada yine bakın şu 3 ilmeğimin bir ilmeğini ördüm. 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım düz olarak, bir doladım. Aynı ilmeğin içerisinden bir ilmek daha aldım. 2 ilmekten 3 ilmek elde ettim. Bu şekilde roba artırım işlemini çalıştık. Karşıdaki 3 ilmeğin yine şu bir ilmeği ön pata ait, pardon ön yakaya ait, 2 ilmeği reglen artırım. Bir ilmek aldım, bir doladım. Aynı 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek daha aldım. Burada 3 ilmek yaka düşürme ilmeğim bakın. Ördüm yaka ilmeğimi. Burada 13 ilmek kalmıştı. 2 ilmek aldım. Burası 5 ilmek oldu. Burada da 11 ilmek kaldı. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi şöyle sıkılaştırdım. Yanındaki ilmeğimi de biraz sık örüyorum. Orada ip uzantısı oluşmuyor. Tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Bakın 2 ilmekten 3 ilmek aldığım ilmeklerimde ters, örgümün arka yüzünden. Nereye kadar bu şekilde örüyorum? Diğer yakadaki şu yaka düşürme ilmeklerime kadar örgümü ilerletip geliyorum. Kısa satır ilmeklerime geldim. Burada 3, 6, 9, 11 ilmeğim var. 2 ilmeği aldım. 9 ilmeğim kaldı. Bu 9 ilmeğimin 7 ilmeği ön pat ilmeğime ait. Örgümün arka yüzünü döndürdüm. İpimi arkaya aldım. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. Şöyle bir sıkılaştırdım ve düz ilmeklerle reglan artırım ilmeklerime kadar geldim. Burada gördüğünüz gibi 3 ilmek yıldız reglan artırımda bir ilmeğini yakaya aldım. Şu 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım düz, bir doladım. Aynı ilmeğin içerisinden bir ilmek daha aldım. Karşıdaki 2 ilmeğimin içerisinden bir ilmek, bir doladım. Aynı ilmeğin içerisinden bir ilmek daha aldım. Kol bölümünü düz ilmeklerle örüyorum. Aslında robadaki bu yıldız tekniğimiz çok kolay. Reglan artırımda arkadaşlar. Örgüye yeni başlayan hanımlar da gayet rahatlıkla örer. Bakın reglan artırım ilmeğime geldim. Şu bir ilmeği aldım. 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. 2 ilmekten bir ilmek aldım. Bir doladım. Aynı ilmeğin içerisinden bir ilmek daha aldım. 2 ilmekten 3 ilmek elde ettim. Karşıdaki 2 ilmeğimin içerisinden bir ilmek, bir doladım. Aynı 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek daha aldım. 2 ilmekten 3 ilmek elde ettim. Yeleğimin arka sırt bölümünü düz ilmeklerle örmeye devam ediyorum. Bu her iki reglanda nasıl çalıştıysam diğer her iki reglanda da aynı şekilde çalışıyorum. Kısa satır ilmeklerime kadar geliyorum. Kısa satır ilmeklerime geldim.
Burada 3, 6, 9, 11 ilmeğim vardı. Bu yakada da 2 ilmeğimi kısa satıra aldım. 9 ilmeğim kaldı. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. Şöyle bir sıkılaştırdım. Örgümün arka yüzünden diğer yakadaki kısa satır ilmeklerime kadar ters ilmeklerle devam ediyorum. Bu yakadaki kısa satır ilmeklerime kadar. Kısa satır ilmeklerime geldim. Örgümün arka yüzünden burada 3, 6, 9 ilmeğim var. 2 ilmeğimi aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğime kaldı. Örgümün ön yüzünü döndürdüm. İpimi arkaya aldım. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. Bir sıkılaştırdım. Daha sonra düz ilmeklerle reglan artırım ilmeğime kadar geldim. Bakın burada 3 ilmek, 2 ilmekten 3 ilmek almıştık. Bir ilmeği aldım. Şu 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bir doladım. Aynı 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek daha aldım. Karşıdaki 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek, bir doladım. Aynı 2 ilmekten bir ilmek daha aldım. Ve yeleğimin kol bölümünü düz ilmeklerle örmeye devam ettim. Ve geldim diğer reglan artırım ilmeğime. Bu 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. İçerisinden bir ilmek, bir doladım. Aynı 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Karşıdaki 2 ilmeğimin içerisinden bir ilmek aldım, bir doladım. Aynı 2 ilmeğimin içerisinden bir ilmek aldım. Yeleğimin arka sırt bölümünü düz ilmeklerle örüyorum. Şimdi bu her iki reglanda nasıl çalıştıysam diğer her iki reglanda da aynı şekilde çalışıyorum. Kısa satır ilmeklerime kadar örgümü ilerletip geliyorum. Kısa satır ilmeklerime geldim. Burada 9 ilmeğim var. 2 ilmeğimi aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğime kaldı. Artık kısa satır çalışmayacağız. Yaka düşürmemiz bitti. Şöyle 1, 2, 3, 4 sefer çalıştık. 8 ilmeği ikişer ilmek çalıştık. Tam 4 seferde çalıştık. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi bir sıkılaştırdım. Tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Nereye kadar? Diğer yakadaki 7 ilmek ön pat ilmeğime kadar burada ilik yeri çalışacağız. 7 ilmek ön pat ilmeğime geldim. 1, 2, 3 ilmek haroşa ördüm. Bir doladım, artırdım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım, eksilttim. Kenar 2 ilmeğimi de haroşa ördüm. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Artık anlatabileceğim farklı bir işlem yok. Hep işlem tekrarı. İpimi ön aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Bakın ajur ilmeğim ilik yeri. 2, 4, 6, 7. Daha sonra düz ilmeklerimle devam ettim. Reglen artırım ilmeğime geldim. 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. Yine 2 ilmeğin içerisinden 3 ilmek aldım. 2 ilmek içerisinden 1 ilmek aldım. Bir doladım, 1 ilmek, 3 ilmek aldım. Daha fazla anlatmaya gerek duymuyorum. Ben robamı yeterli bir ölçüye gelene kadar örüp geleyim. Şu örgümün ön yüzünden de 14 haroşa dişi ya da 15 haroşa dışı, örgünün gidişatına göre bakarım. Oluşur. Arka yüzünden gelirken ilik yerimi açarım. Onu artırmamız kaç tane? Şöyle bakalım. 1, 2, 3, 4 artırım olmuş. 19 artırım yapıp geliyor. Robayı
Yeterli bir ölçüye gelene kadar ördüm geldim sevgili hanımlar. 19 artırım çalışalım dedim. 19 artırım çalıştım. Bakın nasıl sayıyoruz. Şöyle bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. İlmek sayılarını da hemen veriyorum. Bir ön yaka 36 ilmek, kol 49 ilmek, yeleğimin arka sırt bölümü 65 ilmek, diğer kol 49 ilmek, diğer ön yaka 36 ilmek. Bakın tam şu ortadaki ajuru ikiye ayırdım. Şöyle kol ilmeklerini bu şekilde ayırdım. Yıldız roba tekniği çalıştık. 4 ilmekten çalışıyorduk. Biliyorsunuz 2 ilmeğin içerisinden 3 ilmek alarak bakın 2 ilmeği kola verdim. Pardon, ön yakaya 2 ilmeği kola. Burada 2 ilmek kol, 2 ilmek yeleğin arka sırt bölümü. Bu şekilde ayrımları da yaptım. Ayrışlarımı taktım. Örgümün ön yüzünden haroşa çalışmamıza geçiyoruz. İkincilik yerimi de açtım. İpimi ön aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Daha sonra tüm ilmeklerim haroşa. Sıra başından sıra sonuna kadar bu şekilde örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonuna geldim haroşa ilmeklerimle. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden de ipimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve sıra başından sıra sonuna kadar haroşa ilmeklerle ilerliyorum. Şöyle bakıyoruz. Bakın bu şekilde örgümün ön yüzünden 3 haroşa sırası oluşturup geleyim. 4. haroşa sırasında kol ilmeklerimizi kapatırız. Örgümün ön yüzünden 3 haroşa sırası oluşturdum. Geldim. Roba yükseklik ölçümüzü de alalım şöyle. 14 santim roba yükseklik ölçümüz. Toplam ilmek sayımızda 235 ilmek. Biliyorsunuz bir ön yaka 36 ilmek, kol 49 ilmek, yeleğimin arka sırt bölümü 65 ilmek idi. Toplam ilmeğim şu anda 235 ilmek. İlmeklerimi topluyorum. Örgümün ön yüzünden bu sıra kol ilmeklerini kapatacağız. İpimi öne alıyorum. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Daha sonra şu kol ilmeklerine kadar düz ilmeklerle ilerliyorum. Kol ilmeklerine geldim. Düz örerek örgümün ön yüzünden
Ayracımı alıyorum. Bakın bu mor ayracı. Kol ilmeklerimi kapatıyorum. İlmeklerimi haroşa olarak ters kapatacağım. Bu bir ilmeğimi ördüm. Bakın. Diğer bir ilmeğimi de ördüm. Örerek kapatıyorum. Hem de bir sıra haroşa elde ediyorum. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden geçirdim. Bakın bir öndeki ilmeğimi ördüm. Ve arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden geçirdim. Diğer ilmeğimi ördüm. Yine arkadaki ilmek öndeki ilmeğin üzerinden. Bakın bu şekilde haroşa olarak ve örerek kapatıyoruz. Burada ilmeğim çıktı. Hemen düzelteyim. Bu ilmeğimi örüyorum. Arkadaki ilmeği şöyle öndeki ilmeğin üzerinden geçiriyorum. İlmeğimi ördüm. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden geçirdim. Şöyle bakın. Daha tok duruyor burada. Kol ağzını ilmeklerimiz kapatırken hem de bir sıra haroşa elde ediyoruz. Bunu nereye kadar devam ediyoruz? Şu mavi ayraca kadar. Mavi ayraca kadar kol ilmeklerimi kapatıp geliyorum. Kol ilmeklerimi kapattım. Mavi ayraca geldim. Bu bir ilmeğim, bakın yeleğin arka sırt bölümüne ait bir ilmeğim kola. Bu bir ilmeği ördüm. Kol ilmeğini öndeki ilmeğin üzerinden geçirdim. Kol ilmeklerimi kapattım tam olarak. Bakın şöyle. İlmekleri kapattım, kol ilmeklerini. Şimdi dönüyorum. Şöyle. Kol altından 4 ilmek artıracağım. Şöyle 1 2 3 4 kolu birleştiriyoruz. Bakın şu şekilde. Burada şöyle ilmek kapattığım yerde bir ip uzantısı. Bunu önlemek için ne yapıyoruz? Şuradan bir ilmek, bir de bu ip uzantısını aldım. 2, bir de yeleğin ön yakasından 3. 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Yalnız o 2 ilmek değil. Ve örgümü döndürüyorum. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi öne alıyorum. Kol altındaki ilmeklerimi ters ilmeklerle örüyorum. İlmeklerim biraz sık olduğu için zorluyor ama gevşek olursa da hoş bir görüntü olmuyor orada. Bu 4 ilmeğimi ters olarak ördüm. Bu şekilde. Ve şimdi yeleğimizin arka sırt bölümünü düz ilmeklerle devam ediyorum. Bakın bu şekilde. Bu şekilde ilerliyorum nereye kadar? Sıra sonuna kadar. Bu kolda nasıl çalıştıysam bu ikinci kolda da aynı şekilde çalışıyorum. İlmekleri örerek kapatıyorum. Dönüyorum 4 ilmek artırıyorum. Dönüyorum o 4 ilmeği örüyorum. Yaka bölümünde düz örüyorum. 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa örüyorum. Sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum.
Sıra sonuna geldim. Şöyle kollara bir bakalım. Bakın. Şimdi bu kolda nasıl çalıştıysak ikinci kolda da aynı şekilde çalıştım. Elimde kaç ilmeğim kaldı? Kol ilmeklerini çıkardıktan sonra sevgili hanımlar 137 ilmeğim kaldı. Kol ilmeklerini kapattım. 137 ilmeğim kaldı. 4 ilmek bir kol altından, 4 ilmek de bir kol altından artırdım. 137 artı 8, 145 ilmeğim var elimde. Ön pat ilmeklerimle beraber. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden bir sıra başından sıra sonuna kadar ters ilmeklerle ilerliyorum. Haroşa ilmekleri de ters ördüğüm için biliyorsunuz. Sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Örgümün arka yüzünden ters ilmeklerle ördüm geldim ve örgümün ön yüzünü döndürdüm. Bu sıra artık model çalışmamıza geçiyoruz. İpimi öne alıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Modelimiz 7 ve katları artı 4 ilmekle tamamlıyoruz. Şimdi şurada 4 ilmeğim var değil mi? Bu 4 ilmeğin bakın. Şu bir ilmeğini boş aldım örmeden. İkinci ilmeğimi ördüm. Sonra ördüğüm ilmekle örmediğim boşaldığım ilmeği yer değiştiriyorum. Bakın şu şekilde. Örmediğim ilmeği önden, ördüğüm ilmeği arkadan aldım. Tekrar bu boş ilmeğimi ördüm. Ve 2 ilmek düz ördüm. Bakın bu şekilde. Sonra 3 ilmek ters. 1 2 şöyle 3. Burada bir modeli tamamladık. Modelimiz ilerledikçe kendini belli edecek. Tekrar burada 4 düz ilmek değil mi? 2 düz ilmeğimi, birinci düz ilmeğimi boşaldım. İkinci ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi örmeden aldığım düz ilmeğimi önden, ördüğüm düz ilmeğimi arkadan aldım. İlmeğimiz yer değiştirdi. Tekrar bu boş aldığım ilmeğimi ördüm. 2 ilmek daha düz ördüm. 3 ilmek ters 1 2 3 1 2 modeli tamamladık. Tekrar buradan 4 ilmek ilk düz ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeği önden, ördüğüm ilmeği arkadan aldım. İlmeklerim yer değişti. Bu ilmeğimi de tekrar düz ördüm. 2 ilmek düz ördüm. 1 2 3 ilmek ters. Burada yine şu 4 ilmeği baz alıyoruz. İlk düz ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. Sonra örmeden aldığım ilmeği önden, örerek aldığım ilmeği de arkadan aldım. İlmeklerim yer değişti. Örmediğim ilmeğimi ördüm. 2 ilmek daha düz ördüm. Üç ilmek ters. 1 2 3. Burada şu 4 ilmeği yine baz alıyoruz. İlk ilmeği örmüyorum. İkinci ilmeği düz ördüm. Örmediğim ilmeği bu şişime aldım. Ördüğüm ilmek arkada, örmediğim ilmek önde. Yer değişti. Örmediğim ilmeği, boşaldığım ilmeği bu şişe aldım ya, bunu ördüm tekrar. 1 2 3 4 ilmek düz. 3 ilmek ters. Sıra sonuna kadar tamamen anlatsam çok fazla kelime tekrar olacak. Bir model daha anlatalım. Yine şu 4 düz ilmeği baz alıyoruz. Birinci ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. Boş aldığım ilmeğimi bu şişime aldım. Ördüğüm ilmeğimi diğer ilmeklerimiz yer değişti. Bu boş aldığım ilmeğimi de ördüm. 2 ilmek düz ördüm. Toplamda 4 düz ilmek elde ettim.
3 ilmek ters ördüm. Sıra sonundaki son 4 ilmeğime kadar örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonuna geldim. Son 4 ilmek kalana kadar yapalım dedim. Elimde toplamda 145 ilmeğim vardı değil mi? 4 ilmek, bir kol altı, 4 ilmek. Bir kol altından artırdıktan sonra bana toplamda 144 ilmek yeterliymiş. Burada 5 ilmeğim kaldı. Bunu nasıl yapıyoruz biliyor musunuz sevgili hanımlar? Şu bir ilmeği örmeden aldım. 2 ilmeğin içerisinden aldım. Bir ilmek eksilttim. Örmediğim ilmeği ördüğüm ilmeğin önünden aldım. Örmediğim ilmeğimi de ördüm. 2 ilmek düz ördüm. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Modelimiz 7 ve katları artı 4 ilmek demiştim. Evet, 7 ve katları artı 4 ilmek. Bu da modeli tamamlıyor. Ana modelimiz aslında bu ilmek değişen model. Ara modelimizde 3 ilmek haroşa model. Örgümün arka yüzündeyim. Örgümün arka yüzünden sıra başından sıra sonuna kadar bütün ilmeklerim ters. Haroşa ilmeklerim de dahil olmak üzere. İpimi ön aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğin bakın ters ilmeklerle haroşa ve daha sonra yeleğimizin model kısmındaki bütün ilmeklerimizde ters. Sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonuna geldim. Örgümün arka yüzünden tüm ilmekleri ters örerek modelde 2 sırayı tamamladım. Örgümün ön yüzündeyim. Modelde 3. sıradayım. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Baştaki ilmeğimle beraber 7 ilmek ön pat ilmeğimi ördüm. Haroşa olarak. Burada şu bir ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. Boşaldığım ilmeğimi ördüğüm ilmeğin üzerinden geçirdim. Bu ilmeğimi de ördüm. Ve bir ilmek düz ördüm. Bir modeli bu şekilde çalıştık. Şimdi ters ilmeğime geldim. 1 2 3 ilmek ters. Burada 4 tane düz ilmeğim var. İlk ilmeğimi ördüm. İkinci ilmeğimi boşaldım. Üçüncü ilmeğimi ördüm. Bakın boş aldığım ilmeğimi üçüncü ilmeğin üzerinden geçirdim. Bu boş aldığım ilmeğimi düz ördüm ve dördüncü ilmeğimi düz ördüm. 3 ilmek ters. 1 2 3 4 ilmeğimin ilk ilmeğini düz ördüm. İkinci ilmeği örmeden aldım boş. Üçüncü ilmeği ördüm. Örmediğim ilmeği önden, ördüğüm ilmeği arkadan aldım. İlmeklerim yer değişti. Ve örmediğim ilmeğimi de ördüm. Bir ilmek daha düz ördüm. Yine 4 ilmeğimi düz ördüm. 1 2 3 ilmek ters. Buradaki 4 ilmeğimi ilk ilmeğimi ördüm. İkinci ilmeğimi örmeden aldım. Üçüncü ilmeğimi ördüm. Ördüğüm ilmek arkada, boş aldığım ilmek, örmeden aldığım ilmek önde yer değişti. Örmeden aldığım ilmeğimi de ördüm. Bir ilmek daha düz ördüm. Ve 3 ilmek ters ördüm. Bakın. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar örgümü ilerletiyorum. Modelde 3. sıradayız. Bakın bir model daha hemen şunu anlatıyorum. Örmeden aldım baştaki ilmeğimi, birinci ilmeğimi, ikinci ilmeğimi boş aldım. Üçüncü ilmeğimi ördüm. Boş aldığım ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden şöyle yer değiştirdim. Tekrar boş aldığım ilmeğimi ördüm. 1 2 3 ilmek oldu ve dördüncü ilmeğimi de düz ördüm. Sıra sonuna geldim. Modelimin 3. sırasından.
Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Modelde 4. sıra. Arka yüzünden sıra başından sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Haroşa ilmeklerim de ters ilmeklerime dahil, biliyorsunuz. Ben haroşa ilmeklerimi ters örüyorum. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum ve modelde 4 sırayı tamamlamış oluyorum. Sıra sonuna geldim. Modelde 4. sıra ve örgümün arka yüzünde. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Modelde 5. sıradayız. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Sonra 2 ilmek düz, 1 2, 3. ilmeğimi örmeden aldım. 4. ilmeğimi aldım. Bu boş aldığım ilmeğimi ördüğüm ilmeğin üzerinden geçirdim ve boş aldığım ilmeğimi de ördüm. 3 ilmek ters. 1 2 ilmek düz ördüm. 3. ilmeğimi örmeden aldım. 4. ilmeğimi ördüm. 3. ilmeğimi örmediğim ilmeğin üzerinden geçirdim ve 4. ilmeğimi tekrar ördüm. Boşaldığım ilmeğimi 3 ilmek ters ördüm. 1 2 ilmek düz ördüm. 3. ilmeğimi örmeden aldım. 4. ilmeğimi ördüm. Örmeden aldığım ilmeğimi ördüğüm ilmeğin üzerinden geçirdim ve tekrar bu örmediğim ilmeğimi ördüm. Ve 3 ilmek ters ördüm. Modelde 5. sıra. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyorum. Sıra sonunda 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Sıra sonuna geldim. Modelde 5. sırayı tamamladım. Örgümün ön yüzünden. Yeleğimizin modeli gayet kolay sevgili hanımlar. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Modelde 6. sıra. Modelimiz her 6 sırada bir kendini yeniliyor. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Ve 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm ters ilmeklerle. Daha sonra yeleğimizin model kısmında da bütün ilmekleri ters örüyorum. Sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonuna geldim. Örgümün arka yüzünde ve modelde 6. sırada. Bir model tamamlandı yeleğimizde. Şöyle bakalım. Modelimiz gayet kolay. Bu şekilde döngümüz devam edecek. İşlem tekrarı. Şimdi ikinci modeli çalışalım. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Burada yine 4 tane düz ilmeğim var elimde. Bakın. İlk ilmeğimi ördüm. Pardon. 7 ilmek ön pat ilmeğimden sonra 4 tane düz ilmeğim var. Birinci ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. Örmeden aldığım ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden geçirdim. Örmeden aldığım ilmeğimi de ördüm. 2 ilmek düz ördüm. 4 ilmek düz ördüm. 3 ilmek ters. 1 2 3. Yine burada 4 tane düz ilmeğim. Birinci ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. Örmeden aldığım ilmeğimi ördüğüm ilmeğin üzerinden geçirdim. Örmeden aldığım ilmeğimi de ördüm. 1 2 düz ilmek elde ettim. 3 ve 4. ilmeğim de düz. 3 ilmek ters. İlk modelin birinci sırasında nasıl çalıştıysak şimdi bu da ikinci modelin birinci sırası. Bu şekilde ikinci modelin birinci sırasını tamamlıyorum. Örgümün arka yüzünden de tüm ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Modelin arka yüzünden de ördüm geldim. 2 sırayı tamamladım ikinci modelde.
İpimi öne alıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. İkinci modelin 3. sırasındayız. Birinci ilmeğimi düz ördüm. Haroşadan sonra ikinci ilmeğimi örmeden aldım. Üçüncü ilmeğimi ördüm. Örmediğim ilmeğin üzerinden, pardon, ördüğüm ilmeğin üzerinden örmediğim ilmeği geçirdim. Örmediğim ilmeğimi de ördüm. Sonra bir ilmek düz ördüm. 3 ilmek ters ördüm. Bir ilmeğimi düz ördüm. İkinci ilmeğimi örmedim. Üçüncü ilmeğimi ördüm. Örmediğim ilmeğimi ördüğüm ilmeğin üzerinden geçirdim ve örmediğim ilmeğimi de düz ördüm. 1 2 3 ilmek düz, bir ilmek daha ördüm. 4 ilmek düz ve 3 ilmek ters ördüm. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar geliyorum. Daha sonra örgümün arka yüzünden de bütün ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Örgümün arka yüzünden de tüm ilmeklerimi ters ördüm. Geldim modelde 4 sırayı tamamladım. Modelde 5. sırada hemen şöyle bir model çalışalım. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. 1 2 ilmek düz ördüm. 3. ilmeğimi örmeden aldım. 4. ilmeğimi ördüm. Örmeden aldığım ilmeğimi ördüğüm ilmeğin üzerinden geçirdim ve 4. ilmeğimi de ördüm. 3 ilmek ters ördüm. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi örgünün arka yüzünden de bütün ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Modelde 6 sırayı tamamlıyorum. Hep bu şekilde devam edecek işlem tekrarı. Ben yeterli bir ölçüye gelene kadar örüp geleyim. Sonra etek ucundaki haroşa kısmını beraber çalışalım. Yeleğimi yeterli bir ölçüye gelene kadar ördüm. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 model çalıştım. Son ilik yerinde açtım bak örgümün arka yüzünden gelirken. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Haroşa çalışmamıza geçiyorum. İpimi öne alıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. 7 ilmek ön pat ilmeğimle beraber bakın bu da son ilik yeri. Sıra başından sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi haroşa örüyorum. Sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geleyim. Haroşa ilmeklerle ördüm. Sıra sonuna geldim örgümün ön yüzünden. Ve şimdi arka yüzünü döndürüyorum. Arka yüzünden de sıra başından sıra sonuna kadar haroşa ilmeklerle örüyorum. Şöyle örgümün ön yüzünden 3 haroşa sırası oluşturup geliyorum. 3 sıra haroşamı oluşturdum. Geldim örgümün ön yüzünden ilmeklerimizi kapatalım. Şöyle ipimi öne alayım. Bakın 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek haroşa olarak aldım. Tekrar 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek ters olarak kapatıyorum. Burada bir sıra haroşa elde ediyoruz. Genellikle tüm yeleklerimde de bu şekilde kapatıyorum. Sizler de nasıl alışıksanız o şekilde ilmeklerinizi kapatın.
Tabii ki ilmeğimizi kapatırken örgümüzü nasıl ördüysek aynı ayarda. Ne çok sıkı ne de çok gevşek kapatıyoruz. Elimizin ayarını değiştirmeden ilmeğimizi kapatıyoruz. Ben ilmeklerimi kapatayım. Düğmemi de dikip geleyim. İlmeklerimi kapattım. Düğmelerimi diktim. Geldim 5 adet düğme diktim. 5 adet ilik yeri açmıştım. Yeleğime ne kadar ip gitti? Yeleğime 1,5 ip gitti. Biliyorsunuz 100 gramı 280 metrelik bir ip kullandım. Ören Bayan'ın Madame Koton'u. Koton ip kullandım sevgili hanımlar. Yeleğimizin şimdi beden genişlik ve boy ölçüsünü alalım. Yeleğimizin beden genişliği 28 santim. Şöyle arka enseden basen üstü ölçümüz 36 santim. Omuzdan basen üstü 37 santim. Yeleğimiz 1 yaş için uygun bir yelek oldu. Yalnız sizler 100 gramı 250 metrelik bebek örgülerinde kullandığımız antipiyelik bir ip kullanırsanız aynı 3 numara şiş 2 yaş için bir yelek elde edebilirsiniz. Benim video içerisinde verdiğim ilmek sayılarıyla tam 2 yaş için bir yelek elde edersiniz. Benim ipim 100 gram 280 metre olduğu için bir yaş bir yelek elde ettim. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda, bir dahaki anlatımlarda buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.